Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ekonomiyi yorumlayacağız. Dünya para piyasalarının teknik analiz verilerinden bahsedeceğim. İlk olarak Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Para Piyasası Kurulu'na toplantısına ilişkin beklentilerden bahsedeceğim ve arkasından teknik analizlerimi yapacağım. Arkadaşlar, kanalımızın büyümesi için abone olmayı, beğenmeyi ve aşağıya yorumlarınızı bırakmayı lütfen unutmayın. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası 23 Eylül tarihli Para Politikası Kurulu toplantısında politika faizini beklenmedik bir şekilde 100 baz puan düşürerek %19'dan %18'e çekti. Özellikle politika faiz üzerinde tırmanan enflasyon verisi görüntüsü sonrasında piyasalarda bu beklenti oldukça zayıflamıştı. Ancak Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın parasal gevşeme programına Eylül ayında adım atması itibariyle Türk lirası varlıkları üzerinde kayda değer bir şekilde kayıpların oluştuğunu gördük. Bu gelişmenin akabinde yabancı kurum beklentileri de Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın yıl sonuna kadar faiz indirim döngüsünü sürdürebileceğine işaret etmesi sonrasında dolar Türk lirasında 9,30 Türk lirası seviyesinin aşıldığını gördük. Diğer taraftan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun bir araya gelerek Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası çatısı altında 3 önemli isminin görevine son verilmesinde faiz indirim algısını tetiklediğinde söyleyebilirim. Ayrıca Ekim ayı Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası piyasa katılımcıları anketinde katılımcılar yıl sonu enflasyon beklentisini ve kur tahminlerini yukarı yönlü revize ederken bu yıla ilişkin büyüme tahminlerinde de belirgin bir artışın olduğunu söylemek isterim. Yıl sonu için cari açığın tahmini de aşağı yönlü revize edilmiş olurken ancak artan kur ve enflasyon beklentisiyle bu gelişmenin akabinde Türk lirası bazı risklerinde arttığını gördük. Bugün gerçekleştirilecek olan Para Piyasası Kurulu toplantısına ilişkin faiz indirim beklentileri yaklaşık 50 baz puan çerçevesinde yer alırken bazı kurumların bu ayki toplantısında Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın ara vermesini beklediklerini paylaştığını görürken özellikle beklentilerin çoğu Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın yıl sonuna kadar 100 baz puan faiz indirimi ile yılı %17 seviyesinde bir politika faizi ile bitirmesi olarak yer alıyor. Bu algıyı Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun faiz indirimlerinin Türk lirasının değer kaybetmesine rol oynamadığını belirtmesinin de artırdığını söylemek isterim. Kurum beklentileri de karışık bir seyirde sürüyor. Bank of America, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'ndan 2021 yılı faiz indirim beklentisini 200 baz puan olarak revize ederken Morgan Stanley stratejistleri Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın gelecek haftaki toplantısında faizleri 50 baz puan indirmesini beklediklerini ancak 100 baz puanlık faiz indirimine de şaşırmayacaklarının altını çizdi. Peki fiyatlamalar değişir mi? Artan enflasyon görüntüsü ile Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın Ekim ayı toplantısında 50 baz puan faiz indirimi döngüsünün sürmesi durumunda Türk lirası tarafında değer kayıplarının artarak devam etmesi beklenebilir. Ancak olası bir faizlerin sabit bırakılarak sözlü yönlendirmelerin sürdürülmesi ihtimalinde Türk tarafındaki kayıpların hafif dizginlendiğini de görebiliriz. Ancak Ekim ayı için Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın ara vermeyi seçmesine rağmen yıl sonuna kadar faiz indirimlerinin sürdüreceği beklentisi kaynaklı
dolar Türk lirasındaki düşüşler oldukça sınırlı kalacaktır. Bu kapsamda bir diğer toplantıya kadar açıklanacak olan enflasyon rakamları da Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası kararı noktasında belirleyici olacağını düşünüyorum. Şimdi dünya para piyasalarının teknik analiz verilerinden bahsedeceğim. İlk olarak dolar Türk lirasında Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın faiz indirim döngüsüne girdiğine ilişkin artan beklentilerle hafta başından bu yana alıcılı seyreden kurda yükselişlerin 9,36 seviyesine kadar ulaştığını gördük. Doların küresel ölçekte değer kaybetmesi hafif geri çekilme ivmesi yaratsa da kurun 9,24 seviyesi üzerindeki kapanışını korumasında alım potansiyelini 9,30 Türk Lirası direnciyle birlikte 9,36 ve 9,45 Türk Lirası seviyesine kadar yukarı yönlü seyrini sürdürebilir. Ancak olası bir faiz indirim döngüsüne ara verildiğinin açıklanması durumunda ise Türk lirasındaki kayıpların hafif dizginlendiğini de yaşayabiliriz. Bu ihtimalle 9,24 seviyesinin altında oluşabilecek fiyatlamalardaki düşüşleri 9,18 ve 9,10 Türk Lirası çerçevesinde yakından takip ediyorum. Euro Türk Lirası tarafında ise Türk Lirası tarafında korunan değer kaybı ile tarihi rekor seviyesi olan 10,90 direncine yönelik ataklarına hız kazandıran paritede yükseliş ivmesi korunmayı sürdürüyor. Özellikle paritenin Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın beklentilere paralel 50 baz puan faiz indirimi kararı alması durumunda yükselişlerine 10,90 direnci üzerinde 11,05 ve 11,25 Türk Lirası direnci çerçevesinde yakından takip ediyorum. Ancak olası bir 10,90 Türk Lirası seviyesinin altında yaşanabilecek dönüşlerde ise ilk olarak 10,77 desteğinin altındaki kapanışları yakından takip edeceğim. Bu seviyenin altındaki kapanışların oluşması durumunda düşüşlerin 10,65 ve 10,50 Türk Lirası seviyesine kadar inebileceğini öngörüyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.